TGRT Haber'de hafta sonu devam ediyor. Yine enerjisi yüksek bir konumuz ve konuğumuz var. Joey bu nedir'i konuşacağız. Bebeklerle dansı konuşacağız. Bebeğinizle keyifli vakit geçirirken bir yandan da onunla aranızdaki bağı güvenli bir şekilde arttıran, onların hayata yeni başlangıçlarında kendilerini ve yeteneklerini keşiflerine müzik ve ritimle destek olan bir programdan bahsedeceğiz şimdi. Çok güzel bir anne, bir balerin, Bebeklerle Dans Joey Mu programının tasarımcısı Selen Korkmaz bizlerle. Hoş geldin. Hoş bulduk Nevra'cığım. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen de harika görünüyorsun. Çok teşekkür ederim. Tacına bayıldım. Onu daha sonra soracağım. Yayından sonra nereden aldığına dair. Gerçi annen mi yaptı demiştin? Hayır değil mi? Hayır, annem yapmadı ama annem çok seviyor. Annen çok seviyordu, tamam. Şimdi önce seni tanıtalım isterim ben. Çünkü Joey Mu'nun çıkış hikayesi, başlangıç hikayesi de özellikle bu neyi hedeflediğim bağlamında çok önemli. Buradan başlayalım, ardından da biraz bebeklerle dans konuşalım. Öncelikle o güzel sözlerin için çok teşekkür ediyorum en başta beni anlatırken. Yani şöyle diyeyim ki ben bir balerinim. Kendimi bildim bileli bale yaptım, dans ettim. Ama hep aradığım şey nasıl neşe olurumdu. Hani nasıl yaptığım şeyin içine neşe katarım. Çok güzel öğrencilerimin olduğu uzun bir öğretmenlik sürecim oldu. Baleyi tamamladık, bale eğitimini tamamladıktan sonra. Bu Bebeklerle Dans Joey Mu kurmam kızımın hayatıma katılmasıyla başladı. Ama bunun tüm yayılması süreci, içindeki neşe, bu kelimenin Joey Mu'ya dönüşmesi, Bebeklerle Dans'ın, bunların hepsi joy kelimesinden, neşeden çıktı. Ve Lidya'nın hayatıma neşe kattığına, ilham verdiğine çok inanıyorum. Onun cesaretine. Birazdan konuştukça zaten hikaye ilerlediğinde de hep birlikte bunu deneyimleyeceğiz. Ve gerçekten de tüm dünyaya neşe veren bir program haline geldi. Şimdi Lidya'dan bahsettik. Bizi de izliyordur. Ona selam da gönderelim. Biz az önce de konuştuk. Bir kadının hayatına çocuğunun girmesiyle, yani anne olmasıyla öncesi ve sonrası var gerçekten. Bambaşka bir misyona sahip olmuş oluyorsun. Bir gerçekten varoluş biçimi anne olmak. Bambaşka deneyimleri ortaya çıkartıyor. Lidya'nın doğması ve onunla beraber yaşadıklarınla işte dediğin gibi bütün dünyaya yayılan, bugüne ondan önce işte dansınla, enerjinle hep yapmak istediğin şeyi ortaya koyduracak bir sürece seni sürükledi. Biraz Lidya'dan da bahsedelim dilersen. Biz İstanbul'da yaşıyorduk bundan 4-5 yıl öncesine kadar. Eşimin işi sebebiyle İskoçya'ya taşındığımızda Lidya 3 aylıktı. Ve oraya ilk yerleştiğimizden itibaren ben Lidya ile hep dans ediyordum. Çünkü dans etmek onun uyumasına yardımcı oluyordu. Kendini daha rahat hissediyordu. Ama kendi sevdiğim müzikleri çalarak dans ediyordum. Lidya o müziklerle de çok mutlu oluyordu. Daha sonra biz orada bu programa başladığımızda Lidya ile birlikte, önce arkadaşlarımla, daha sonra da bizim bölgedeki katılımcı annelerle Dance with Babies olarak başladık, Bebeklerle Dans. Ve Lidya hep benimle birlikteydi ve hayatın içindeydik. Birlikte dansa gidiyorduk. O öyle büyüdü. Daha sonra sürekli dans eden, hayatında her şeyi müzikle, dansla ifade eden bir çocuk haline geldi zaten. Ve hani kıpır kıpırdır, çok tatlıdır. Geçen sene buraya Türkiye'deki eğitmenlerin eğitimi için geldiğimde, geçen Kasım'dı. Biz bir aylık bir şey için geldik. Hem eğitim yapacaktım hem arkadaşlarımı, ailemi göreceğim. Lidya da çok heyecanlıydı İstanbul'a geleceği için. Daha sonra o bizim lösemiye bizi götüren bir yolculuk olduğunu öğrendik. Onunla ilk tanışmamız löseminin hayatımıza girişiyle burada geçirdiğimiz bir aylık bir süreç oldu, tamamen hastanede olduğumuz. Ama öyle bir şey oldu ki hani geriye dönüp şimdi bir sene öncesini hatırladığımızda Lidya ile birlikte hani yüzlerce insanın hayatımızı doldurduğu, tüm arkadaşlarımızın, ailemizin, Lidya'nın yani hatırladığı komik şeyler, hediyeler, şakalar, danslarla dolu bir ay hatırlıyoruz. Hani hiçbir trajediye izi kalmadı bizde. Evet. Ve Lidya da o kadar cesaretli, o kadar neşe dolu bir çocuk ki hakikaten nasıl gurur duyduğumu anlatamam. Bu süreç hani bir yıldır tabii ki de çok zorluklar oldu. Ama sonunda hani herkese ilham verecek, hastaneye gitmeyi seviyorum kitabını yazacak kadar da
Onu içindekileri bu şekilde açığa çıkardı. Evet, kitaptan da bahsedelim. 4 yaşında Lidya. Lidya 4 yaşında. Ve bir kitap yazıyor Evet. şu anda. Hastaneye gitmeyi seviyorum. İşte o bir yıllık sürecin akabinde bu ortaya çıktı. Çok kısa biraz ondan da bahsedelim. Lidyacık kitabını yazmaya başladığında hastane günlükleri gibi bir şeydi. Bana küçük küçük notlar aldırıyordu. O da üzerine resim çiziyordu. Sonra benim yazdığım 2 tane kitap var. Arada biz birlikte oyun oynarken ben bazen ona diyordum ki birazcık izin verir misin, aklıma bir şey geldi, onu not alayım. O da hani niye diye sorduğunda ben kitap yazıyorum demiştim. O da niye yazdığımı merak etti. Ben de hani bildiğim güzel şeyler var, onları başkalarıyla paylaşmak istiyorum dediğimde o onu sanırım bir yerde tutmuş, Evet, aklında. Geçen seneden beri, çünkü anaokuluna devam etmediği için biz evde onun Mommy Nursery dediği bir anne okulu yarattık kendi evimizde. Orada bir gün aktivite olarak benden bunu istedi. Sayfaları böyle kesip hazırlamış, selobantlamış kenarına. Kitap hazırladım dedi. Bunu yazalım birlikte bugün. Kitabın adı ne olacak dedim. O da İngilizcesini söyledi. Türkçesi hastaneye gitmeyi seviyorum. Ben de yazdım I like to go to the hospital. Peki ne olacak, hani nasıl olsun, niye seviyorsun diye sordum. O da anlatmaya başladı. Çünkü komik şeyler yaptığımızda canımız acımıyor. Eğer hani kan almak gerekiyorsa ben derin nefes alıp veriyorum. O zaman her şey daha kolay oluyor. Yani kitapta böyle çok bize bile ders olacak şeyler var. Ben hastaneye giderken her zaman süslü parti elbiselerimi giyerim. Çünkü aslında her gün bizim doğum günümüz gibi. Ben böyle yazmaya başladıkça bu bayağı Sürecek gibi görünüyor. bayağı mesaj veren bir kitap oldu. Onu öyle koyduk çekmeceye. 6 ay orada durdu Nevracığım ve ben hani öyle bir aktivite olarak düşünmüştüm onu. Sonra her hastaneye gittiğimiz orada küçük bir dükkan var. Oradan hep raflarda bakmaya başladı. Benim kitabım niye burada değil? Çocuklar okumadılar mı? Okusalar korkmazlardı. Çünkü o bildiği ve yaşadığı güzel şeyleri başkalarına Evet. anlatmak ve aktarmak için onu yazdı. Harika. Ondan sonra orada bir ödül aldı. Oradaki Kanser Vakfı'nın cesaret ödülü, çocuk cesaret ödülü. Onun için eve çekime gelmişlerdi, Lidya ile konuşuyorlardı. Lidya kitabından bahsetti. Ben de çekmeceden çıkarıp o taslağı gösterdim. Öyle bir vesileyle biz daha sonra eşimle konuşup dedik ki biz bunu Lidya'nın hastanesinin vakfına bağışlayalım. Harika. Bastırıp böylece her hastaneye gittiğinde orada görebilir. Muhteşem. Sonra o büyüdü. Sanırım başka dillere de çevrilip dünyanın her yerindeki çocuklara ulaştırmak için elimizden geleni yapacağız. Gerçekten harika. Tüylerim diken diken oldu seni dinlerken. Gerçekten Ben de yüreği, gözlerimi sulandırmadan anlatmaya çalışıyorum. gerçekten insanın yüreği açılıyor bu hikayeyi dinlediği zaman. Biz işte bebeklerle dansla konuşacağız diye başladık ama asıl işte çıkış noktası bu. Birazcık sevilen bir işin, ilgi çeken bir projenin vesairenin ilk oluşum süreci ve onun hikayesi bence onu en iyi anlatan şey. Ben o yüzden de bunu böyle senden dinlemeyi çok istedim. Sanırım özellikle Lidya'nın kitabında da biz de ilk kez izleyicilerle de paylaşmış olduk, değil mi? Aynen öyle. Hastaneye gitmeyi seviyorum. Lidya'ya buradan bir kez daha kocaman selamlar, öpücükler diyelim ve bebeklerle dansa biraz gelelim. Şimdi dediğim gibi az önce de konuştuk. İşte çocuk doğuyor, dünyaya geliyor. İşte sen bir ülke değiştirmişsin. Belki onu yaşamıyor ama her anne çok ciddi bir alışma sürecinden, çok negatif faktörlerle karşı karşıya kaldığı bir süreçten geçiyor ve bu süreç içerisinde bir yandan da çocuk dünyaya geldiği andan itibaren bir anne çocuk bağı başlıyor. Ve o koşuşturmada o bağı daha sağlıklı kurabilecek bir takım aktivitelerden ve zamanlardan çok mahrum kalınıyor. Bu anlamda bir şeyler yapmaya ihtiyaç duyuyor sanırım anneler. Özellikle bunun müzik ve dansla olan kısmını sen kendin de kişisel olarak çok deneyimlemişsin. Bu anlamda neler söylemek istersin Joy Move'la ilgili? Öncelikle ben balerin olduğum için ve profesyonel bir akademik bir dans geçmişinden gelip daha sonra da bunu akademik bir eğitmenlik sürecinde yönettikten sonra bu işi niye seçtiğimi söylemek istiyorum. Çünkü benim bu hayattaki vizyonum, dans hayatımıza neşe katar ve bizim danstan ne anladığımız aslında bizim hayatımızı yönetiyor. Dans sadece içimizdeki o kıpırtıdır. O ayak parmaklarını kıpırdatarak dans ediyordu Lidya bir ara yürüyemediği zamanlarda mesela. Sadece onları kıpırdatıyordu sevdiği bir müziği duyduğunda ve bu danstı. Yani dans illa havada dönelim, birbirimizi şunu bunu atıp tutalım değil gerçekten. Ya da müzikle doğru adımlarla dans etmek değil. O yüzden dansı hayatımıza bebeğimiz ilk olduğu andan itibaren katmak, o bebeğe
geleceğin bireyine şunu gösteriyor. Sen hareket ol, neşe ol, müzik duyduğunda içindeki ritmi, kalp atışın varsa zaten hareket halindesin. Bunu veren kişi de anne baba. Demin Hatice Hanım'ı dinliyordum içeride. Evdeki kurallar dedi. Hani onu evdeki yaşam biçimi diye düşündüğünüzde o anne babanın rol modeli olması çocuk için zaten birinci kural olmuş oluyor. Bu durumda anne baba dans ediyorsa, hareket ediyorsa diyeyim. Hani bunun salsa, çaça, halk oyunları, bale ne olduğu önemli değil. İçi kıpır Evet, kıpırsa içi kıpır kıpır bir anne baba çocuk da görmek. neşeli büyüyor. Ve bunun doğum sonrasında yaşadığımız hem iç etkenler var, kendi hormonlarımızdan gelen anneler için konuştuğumuzda, hem dışarıdan gelen baskılar var. Herkesin bir merak ettiği, Kesinlikle. sütümüzün gelip gelmediği durumu var. Neler neler Herkes var. bir şeye karışıyor bir yandan. Evet, tüm bunlarla biz de acaba yeterli miyiz, iyi bir anne miyiz, yetiyor muyuz çocuğumuza, çocuk her ağladığında bizim suçumuz olduğu düşüncesi, bir sürü şeylerle biz de geçiriyoruz o dönemi. O sürede dans etmek, yani danstan söylediğim şey, bebeğimizi kollarımızın arasında tutup bunun için orada bu görüntüde Evet, gördüğümüz görüntülerde de taşıyıcıları kullanıyoruz. Onlar ergonomik taşıyıcılar, kolaylaştırıcı bir araç diyebilirim onun için. Hayatımızı gerçekten kolaylaştırıyor. Bir annenin elleri serbest ama çocuğunu kendine yakın tutmasını sağlayan harika bir icat. Ama o kadar tradisyonel bir şey ki binlerce yıl öncesine dayanan bir metot. Sadece şu an çok daha pratikleştirilmiş Tabii. formatı. Ama kollarımızda tutarak da yapabiliriz gece. Hani zaten bu pış pış yapma, onu böyle bir Değil mi? sakinleştirme Özünde o var zaten. var. Evet. Onu sevdiğimiz bir müzikle yaptığımızda biz bizim kendi içimizden bir huzur titreşimi yayıyoruz. Bu çok önemli değil mi? Evet. Orada aslında verdiğiniz şey, evet çocuk müziği duyuyor, ritmi duyuyor, algılıyor. Onun içinde de var. Ama işte anneden o huzuru ve o titreşimi çocuğa geçmesinden bahsediyoruz. Harika. Yani gece 3'te olsa, son 4 gündür hiç uyumamış da olsak, sevdiğimiz bir şarkıyı dinlediğimizde nasıl bize iyi gelir? Ya da hani sadece müzik de değil, o içimizden gelen bir huzuru yakalamak lazım. Hani müziği duyamıyor da olabiliriz tabii ki. İçimizden ne geldiği önemli o sırada. Çocuk o hissi buradan aldığında, bu dans hissini gerçekten çok daha kolay uykuya dalıyor. Kolikli bebeklerde özellikle hani bir 20 dakika, 15-20 dakika ev içinde dans ederek gezmek aynı şekilde çok rahatlatıyor. Annenin doğum sonrası depresyonu dediğimiz kısmında onu hayata bağlamak adına bu derslere katılmak çok iyi geliyor. Çünkü kendi gibi bir sürü anneyle tanışma şansı var. Anne ile babanın evde birlikte sarılarak bebekleri ortadayken dans etmesinin ne çok kadar güzel. muhteşem bir şey Evet. olduğu zaten. Ama burada mesela benim derslerimde bu İskoçya'daki dersten bir görüntü ama bizim Litvanya'da, Tayvan'da, Amerika'da, İtalya'da da eğitmenlerimiz var. Ve hepsinden aldığımız araştırmalarda, yani hepsinden aldığımız yorumlarda derslere katılan annelerin birçoğu farklı kültürlerden ve farklı bölgelerden bir araya gelmiş bir topluluk oluşturuyorlar bu derste. O da o kadar harika bir şey ki herkesin çocuğunu yetiştirme biçiminden hayata bakışına kadar her şeyin farklı olduğu bir yerde Muhteşem. dansı iletişim dili olarak kullanmış oluyoruz. O yüzden sizi özgürleştiren bir ortam yaratılmış oluyor. Evet. Şimdi bunun zaten çocuk doğduğu andan itibaren bunu hayata katmaktan bahsettik. Biraz daha büyük çocuklarda da değil mi? Yine Evet. nasıl hayata geçirebiliriz? O çocuklarla dans diye biliniyor Türkiye'de. Bebeklerle dans, çocuklarla dans. Bebeğimle dans edemedim ya da işte etmedim. Çocuğum var şu an 2 yaşında, 3 yaşında. Dans etmek hani nasıl oluyor çocukla? Gene ona dansı öğretmek değil, derse de gitseniz, yani bir çocuklarla dans, Joyful Kids dersine de gitseniz, evde de yapsanız aynı şey. Hani derste de bir şey öğretmiyoruz. Yaptığımız şey dansı birlikte deneyimlemek. Orada salsadan Yunan dansına, halk oyunlarından baleye uzanan bir içerik var bizim derste yaptığımız. Ama bunların hiçbiri adım öğreterek değil. Tamamen eğitmenin yaptığı dansları taklit ederek ve yani müziğe kendimizi bırakarak ya da ritme. Çocuk da bizimle aynı şeyleri yapıyor. Çünkü önce eğitmene değil çocuklar anneye bakıyorlar. Ve anne Değil mi? gerçekten keyif alarak bir şeyler yapıyorsa çocuk da aynısını yapmaya başlıyor. Ve onu anneyle ya da babayla, hep anne diyorum ama yanındaki yetişkinle paylaştığında, eve gittiğinde bu onların bütün bir hafta konuşacakları, ortak yaşadıkları bir deneyim oluyor. O kadar kıymetli ki. Ve buna devam ettiklerinde birlikte ona benzer bir müzik duyduğunda çocuk bu rock and roll diyebiliyor. Tabii.
ya da bu Çok salsa hemen algılayıp diyebiliyor. ayırt Yani edebiliyor. sadece 2-3 katılım sonrasında müziklerin ritimlerini ve stillerini ayırt edebilen, o çocuğun hem müziksel hem duysal gelişimine de katkıda bulunduğunu aileler görebiliyorlar. Yani ilk çıkışımız eğlence ise de sonunda çok %100 katkı olduğumuz bir alan yaratmış oluyoruz çocuğa. Evet, hem bedenen hem ruhen hem Hem aktif zihinsel, olarak. hem aktiflik olarak hem işte dediğin gibi anne diyoruz çoğunlukla anneler ama Anneler, babalar, teyzeler, kim onların katılıyorsa. sosyalleştiği, hem çocuğuyla bağ kurduğu hem o süreci rahatlıkla atlatabileceği bir şeyden bahsediyoruz. Evet, çıkış noktası eğlence gibi görünüyor ama sanırım bizim de bu konuyu konuşmamıza bizi getiren nokta çok daha derin. Bir takım rahatsızlıklara, hastalıklara, hani bu işte dansın faydasıdır gibi değil. O anlattığın o muhteşem titreşim ve bu pozitif enerjinin zaten bence şifalandıramayacağı hiçbir şey olamaz. Aynen Bu öyle. Mesela önemli. çok iyi dans ediyor olabilirsiniz. Ama bunu gülümsemeden yaptığınızda, Değil mi? yani zaten karşı tarafa bir şey, hani ne kadar iyi dans ettiğiniz gitmediği gibi, kendiniz de kendinizi iyi dans ediyor gibi hissetmiyorsunuz. Hani dans Tabii. etmeyi bile gülümseyerek yapmak lazım. Yani Şimdi- bunu da hani Lidya'da gördüğüm için, hani 4 yılda geldiğimiz şeye baktığımda löseminin ya da kemoterapinin hayatımıza dahil olduğu anlarda, ki bu devam eden bir süreç, şu an bir yıl daha böyle devam edecek. Dansın yerine baktığımda gülümseyerek dans etmenin, kahkahalar atmanın nasıl bir terapi olduğunu birinci gözden, tattan deneyimlemiş olduk. Sanırım kitapta biraz dediğim gibi bu enerjiden Aynen öyle. çıktı. Aileler böyle bir şeyle gerçekten bunu herhalde yaşayan bilir, en iyi o kişi hisseder. Hiçbir şey ortada yokken, her şey yolunda giderken işte yarın ne yapacağım, ne edeceğim diye düşünürken birdenbire hayatına bir şey giriyor. İşte lösemi giriyor ve her şey eminim ki aniden bambaşka bir seyir haline giriyor. İşte bir ay burada aile ziyaretine geleceğim derken başka bir şeyle karşılaştınız. Aynen öyle oluyor. Ama Bunu yani çok iyi bir şekilde koordine edebilip bir de pozitif, yani hastaneye gitmeyi seviyor. Bu muhteşem bir şey. Bu süreci böyle atlatmak da gerçekten paylaşılması gerekiyor. yani aslında esas şey nereye geliyor Nevracığım? Hani hayatta bizim başımıza gelen bir sürü şey var. Yüzlerce şeyler oluyor her gün. Onlara nasıl baktığımız, Önemli değil mi? başımıza gelenlerden daha çok bizim başımıza gelenlere nasıl tepki verdiğimizle ilgili. Çünkü Ve bu bizim tepki baktığımız verme kadarlar. kararı zaten bizim. Evet. Bizim düşündüğümüz ve verdiğimiz şekilleriyle varlar. Aynen. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Hem seni tanıdık hem de bebeklerle danstan bahsettik. İşin özünde aslında dediğin gibi o dans nasıl yapıldığı değil, vereceği ve aktaracağı şeylerdi. Bir yandan da işin aslında onu çok konuşamadık ama eğitmen olmayla alakalı da var. Onları da sanırım ilgilenen izleyicilerimiz sonrasında. Türkiye'de harika evet, bir ekibimiz var. Takip Kapımız edebilirler. herkese açık. bir kez daha teşekkür edelim. Teşekkür. Evet sevgili seyirciler, Selen Korkmaz bizlerle birlikteydi. Joy Move'u konuştuk. Kısacık bir ara vereceğiz. Aranın ardından da devam edecek hafta sonu.